Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'nın pek çok noktasında maalesef koronavirüsle ilgili tablo hiç de iç açıcı değil. Vaka sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra yoğun bakımlardaki yoğunluk oranında arttığını gözlemliyoruz. Pek çok ülkede yeni tedbirler, yeni kararlar var. Özellikle de yılbaşı tatili, Noel tatili nedeniyle insanların evde kalması sağlanmaya çalışılıyor. Bu zaman zarfı içerisinde insanların birbirleriyle temas etmemesi de yetkililer tarafından isteniyor. İsviçre'ye baktığımızda sadece Covid-19 aşılarını tamamlamış ve iyileşmiş olan kişiler restoranlara, kültürel etkinliklere, spor ve benzeri faaliyetlere kabul edilecek. Aşısını yaptırmamış olan insanlar ise hiçbir şekilde bu kalabalıklara giremeyecekler. Bu organizasyonlarda yer almayacaklar. Açıklanan diğer tedbirler kapsamında maske takmak zorunlu olacak ve kişilerin kendileri için ayrılmış koltuklara oturulmasına izin verilecek. Maske takmanın mümkün olmadığı ve oturma yerlerinin bulunmadığı mekanlarda ziyaretçiler Covid-19 sertifikalarını, yakın zamana ait PCR testlerini veya hastalığı atlattıklarına dair kanıt gösterme zorunluluğu bulunuyor. Özel toplantılardaki katılımcı sayısı da maksimum 10 kişiyle sınırlandırılırken tedbirler 16 yaş ve üstünü kapsayacak. Evden çalışma mümkün olan her yerde tekrar zorunlu halde arkadaşlar. Federal hükümet almış olduğu bu kararlara ek olarak seyahat kurallarını da değiştirdi. İsviçre'ye giriş çıkışlarla ilgili olarak bakalım neler var. İsviçre'ye girişteki test uygulaması yeniden düzenlendi. Yeni karara göre İsviçre'ye aşılanmış veya iyileşmiş kişiler giriş formu dolduracaklar ve 72 saatten eski olmayan bir PCR testi ya da 24 saatten eski olmayan hızlı antijen test sonucu sunmak zorundalar. Aşılanmış veya iyileşmiş kişiler için 4 ila 7 gün sonra test yaptırmaları şartı ise kaldırıldı. Aşı olmamış kişiler ise ilave olarak İsviçre'ye girdikten 4 ila 7 gün sonra ikinci bir test yaptırmak zorundalar. 16 yaş altı çocuklar için test zorunluluğu yok arkadaşlar. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Hollanda'da bildiğiniz üzere 4 haftalık bir kapanmaya gitti. Orada da seyahat yasakları vesaire, işte bazı işletmelerin kapalı olması, zorunlu gıda ya da insanların hayatlarını devam ettirmesi için gerekli olan iş yerleri haricinde her yer kapandı artık. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Alınan bu tüm tedbirlere, tüm yasaklara, tüm sıvılanmaya, tüm maske, mesafeye rağmen görüyoruz ki gidişat hiç de iyi değil. Özellikle Ocak 15'ten sonra Avrupa'nın tamamında mevcut vaka sayılarının en az 5 katı oranında artması bekleniyor. Çünkü yılbaşı, Noel nedeniyle insanlar bir araya gelecekler, temasları artacak ve meydana gelen bu temasın sonucu Ocak 15 gibi ortaya çıkacak. Üzülerek anlatıyorum bunu ama görünen köy kılavuz istemez. Nitekim her seferinde söylüyorum, alınan bu tedbirlerle neticeye varmak maalesef imkansız. Neticeden kastım şu arkadaşlar. Koronavirüsün bitirmeyecekler. Koronavirüs bitmeyecek. Daha uzun yıllar bizimle beraber yaşayacak. Gelinen noktada İsviçre, İsveç, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yoğun bakımlar dolacak. Yine büyük sıkıntılar yaşanacak. Mart ayının sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Yaz aylarının gelmesiyle beraber vaka sayıları aşağıya inecek. Yani senaryo aynı. Daha sonradan Eylül ayı itibariyle vaka sayıları artacak. Şimdi omikron varyantı var deniliyor. Bu mutant var deniliyor. Göreceksiniz Eylül ayından sonra bazı bilim insanları çıkıp diyecekler ki yeni bir mutantla karşı karşıyayız. İşte omikron değil de zurna mikron diye yeni bir mutant çıktı diyecekler başka bir isim altında. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bu sıvıları üreten bilim insanları çıkıp diyecekler ki mutlak surette yeni bir sıvıya ihtiyaç var. Biz çok acil bir şekilde bu sıvının üzerinde çalışmaya başladık. 1-2 ay geçtikten sonra da diyecekler ki yeni bir sıvı bulduk diye piyasaya çıkacaklar. Sonra da siyasetçiler bunlarla masaya oturacak, sözleşmeler yapacak, paraları ödeyecek. Ondan sonra senaryo kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Geçen yılda aynı şeyleri, aynı kapanmaları, aynı yasakları görüyorduk. Ona rağmen bugün Almanya'da, Fransa'da, İsveç'te, İsviçre'de ve diğer Avrupa ülkelerinde vaka sayıları bu noktaya geldiyse bu krizin yönetilmesiyle ilgili özellikle siyasetçileri başarılı bulmamız maalesef mümkün değil. Yani baktığımız zaman ne diyor siyasetçiler? Yoğun bakımlardaki hasta sayısı artıyor. Yatak kapasitemiz azalıyor. O zaman siz
bu geride kalan zaman zarfı içerisinde almış olduğunuz tedbirleri evet biz başardık diyebilir misiniz? Mümkün değil. Burada değerli izleyicilerimiz yapılması gereken şu. Mutlak surette artık insanlara bu işten ne zaman kurtulacakları söylenmeli. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Hani Türkiye'de bir reklam vardı bilirsiniz, bir musluk reklamı. Aç kapa, aç kapa. Şu anda tüm Avrupa ülkelerinde Avrupa ülkelerini yöneten devlet başkanları, başbakanları, cumhurbaşkanları bu tiyatroyu bize oynatıyorlar. Bizler figüranız, onlar senarist, yönetmen, her şey onlarda. Biz de figüranlık yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Maalesef tablo bu. Hollanda 4 hafta kapandı. Ne olacak? Soruyorum size. 4 haftanın sonunda bir hafta vaka sayıları düşük olacak. Sonrasında yine aynı noktaya gelecek. Avrupa'da bu koronavirüsle ilgili olarak diğer bir sıkıntı ise şu arkadaşlar. Alınan sosyal yardımlara tek kuruşluk zam yapılmadı. Yani vatandaş bu koronavirüs zamanında inanın bana geçen yıla göre en az %20 daha fazla para harcıyor. Faturalar artmış vaziyette. Avrupa'nın tamamında kiralar artmış vaziyette. Sosyal devletiz biz. Böyle mi sosyal devlet olunur? 100 yılda bir meydana gelen, 100 yılda bir görülecek olan büyük bir salgının orta noktasındayız. Daha ne zaman biteceği belli değil. Kasasında para olan devletleri anlatıyorum. Parası olmayana bir şey demiyoruz zaten. Para olmasına rağmen, paraları olmalarına rağmen maalesef arkadaşlar vatandaşa ek bir katkı sunmadılar. Esnafa geçen yılki ciroları oranında bir destek sunuldu. Evet, emekliye para yok, işçiye para yok, memura para yok, yok. 100 yılda bir meydana gelen böyle bir zamanda vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın diye sorarlar adama. Siyasetçilerin çok iyi yaptığı bir şey var arkadaşlar. Gerçekleri çok güzel kamufle ediyorlar. Her şeye bir cevapları var. Çıkıp bir tane siyasetçi de buna cevap vermesi lazım. Neden vatandaşa gerektiği kadar sosyal yardım yapılmıyor? Elektrik faturalarını arttırdınız. Benzini arttırdınız. Gıda fiyatları geçen yıla göre en az %20 arttı. Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyor vatandaş. Ben söylemiyorum. Buyurun. Özellikle hanım izleyicilerimiz lütfen videonun altına yazsın. Yani bu gidişat değil arkadaşlar. Sizden rica ediyorum lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa onları da yazabilirsiniz. Bizim sosyal medya hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.